Yine Didik'in Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu villayı size tanıtmaya çalışacağım. Sohbet tadında devam edelim. Yoksa 15-20 dakika sıkılırsınız. Tatlı tatlı hem sohbet edeceğiz hem evimizi okumaya çalışacağız. Söz konusu evlerin fiyatlarını hemen söyleyeyim. İşiniz gücünüz var. Burada fiyatlar 25 milyon TL ile 33 milyon TL arasında değişiyor. 25 milyon TL ile 33 milyon TL arasında değişiyor. Denize de 2 kilometre yakınlıkta bu evler. Bu ev örnek bir evdir. Bununla ilgili açıklamada bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sabretmek iyidir arkadaşlar. Sabretmek iyidir. Ay geceyi bekler, güneş gitsin, gece gelsin, sabrediyor. Sonra da parlıyor, değil mi? Mutlu oluyor. Çiçek ya da gül değerli arkadaşlar, hani gül dikensiz olmaz diyoruz ya. Gül dikene sabreder, eder. Sonra da çiçek açar, koku salar arkadaşlar. O yüzden sabır iyi bir şeydir. Aslan avını avlamak için bir inde bekler. Sonra da devenin yavrusunu afiyetçe yer. Bunlar Mevlana'dan esinlenerek söylüyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden sabırla ben, siz hepimiz bakalım, eğer güzel bir ev ise, size hitap ediyorsa devam ederiz. Eğer ki bütçeniz yetmiyorsa daha ufak rakamlı evler tercih edebilirsiniz. Bunu böyle beyan ettik. Şimdi evin tarla tarafına geçiyoruz. Burası geniş bir kamelya alanı. Büyük bir evdir. Yani bu kalabalık nüfuslu aileler için, biraz da ekonomi durumu iyi olan aileler için ideal bir evdir. Burası kamelya alanı. Barbekü alanına doğru yol alalım. Sabır o yüzden iyi bir şeydir. Mevlana demiş, yani ay bekler sabreder, güneşten kurtulur, sonra gece parlar, güzel olur, mutlu olur. O yüzden sabırla bakalım arkadaşlar. Burası barbekü alanı, burası da evin tarlası, bağı, bostanı, çayırı arkadaşlar. Taş duvarlar da böyle. Taş duvarların üstünde yapay çimler ya da eklentiler yapılabilir. Daha önceki çekimde biraz eleştiri almıştık. Daha büyük, yüksek taş duvarları olsun babında, ama dünyanın sonu değil. Beyefendi sahibi de şu anda yanımızda, kendisine de paylaştım. Dedim ki evin taş duvarlarına bir yorum geldi. Biraz daha yüksek yapılması anlamında. O da dedi ki boğar dedi evi, dilenirse dedi üstüne eklenti yaparız. Bunu da böyle beyan ettik. Sonra kamera alanını zaten okumuştuk. Havuzun bir tanesi arka tarafta, bir tanesi de burada. Can, diğer bahçenin bu tarafını mı göstereceksin yoksa oradan mı açıya alacaksın? Geç oradan al. Denize 2 kilometre. Bu tanıtmış olduğum evin arsası 650 metrekaredir. Bu kanaatimce 33 milyon civarındadır. Diğer 25 milyonluk evlerin arsaları da 480 metrekaredir. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Full akıllı evlerdir. Evin bir tane havuzu burada, diğer havuz arka tarafta, onu beyan ettik. Şelale ayrı bir serinlik veriyor. Sonra zemin katta salon, mutfak, bir oda var, bir banyo var. Yani bu katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Salondan bu terasa çıkılıyor. Güneş kırıcıların altında da güzel mi güzel, işte bu şelalenin sesiyle de huzurlu bir atmosfer var. Sonra çevirdik yüzümüzü, devam ediyoruz. Bu alan mutfak alanı arkadaşlar. Burası da mutfaktan çıkılıyor. Yine güneş kırıcıların altında. Sonra bahçemizi okumaya çalışacağız. Binanın enerji kimlik belgesi var. Bunlar yapı denetimli. Kullanılan beton sınıfı C30 beton sınıfıdır. Daha ne var? Demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik ve 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirlerdir. Onu da beyan ettim. Benim bahse konu, daha önceki arkadaşların eleştirisi şu yönde: bu duvarlar biraz daha yüksek olması anlamında. İşte beyefendi de diyor ki çok yüksek yapsaydım evi boğar hesabını yaptım. Ama diyor ki ilgili biri gelip alırım dese, duvarı yükselt dese yükseltirim dedi. Burada da ufak bir havuz var. Giriş diğer tarafta. Eve gelince bu şenlik zaten ayrı bir huzur veriyor. Bunu da beyan ettik arkadaşlar. İşte diğer tarafta bir şelale var. Burada var. Sonra. Geç evin arka tarafını da, evin yüzünü gösterdik. Şimdi de ensesini göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, bunu da gösterelim. Evet, bu taraf normal giriş, yerden bayağı yüksek. Bölgede kanalizasyon var, altyapı var, üst yapı var arkadaşlar. Bunu da beyan edelim. Şimdi ucuz etin yahnisi olmaz. İlanlarda bazen görmüş olabilirsiniz bazı evler. Demek bir eksiği var. Mesela buralarda
bazı evler var. Eğer günün birinde gelirseniz onları da gösteririm. Her şeyin bir artısı var, bir eksisi var. Bizim evimizde bu. Bu normal giriş arkadaşlar. Bu görüntülü diyafon. Bu tarafta araç otoparkı yeri. Evet, buraya bir tane şişman araç rahatlıkla park edebilir. Onu da beyan ettik. Binanın dış cephesinde dedik enerji kimlik belgesi var. Muazzam yapılmış. Bu dış cephe bisküvi ya da ateş çoklaları diyebiliriz. Bunlar yapıştırılmış. Yani mantolama ya da menşei köpük veya benzeri bir şey değildir. Onu da söyleyeyim. Bu taraftan bir daha böyle yol alalım. Bu tarafı göstermemiştik. Evin biraz daha geç saatinde böyle ışıl ışıl parlıyor. Onu da söylemeye çalışalım. Numaram belli. Eğer bizimle yol almak istiyor iseniz günün birinde buyurun gelin. Burası da söz konusu evin tarlası. İşte sosyal tesisleri mi, sosyal alanları mı diyelim. Bunu da gösterdik. Yani hayat pahalı mı? Gerçekten pahalı. Öyle bir pahalı ki bildiğin gibi değil. Yani biri bir börek yapar size, bir yemek yapar. Bu yemek nasıl yapıldı? Biberi, tuzu, suyu nereden geldi? O yüzden düz bakıp hemen her şey pahalı, kadere küsmek doğru değildir. O yüzden hayat pahalı. Kimse de özellikle bu rekabet ortamı, bu ekonomi bunalımından kaynaklı kimse de kameraya su vurmasın. Kimse de bilerek artık etekleri zil çalıyor. Ben en iyisini nasıl yapayım, en ucuza nasıl satayım çabasındadır. Yani durum bu hale geldi. Onu da söyleyeyim ama hayat pahalıdır. Merhaba F, merhaba F. Şimdi burada bir havuz var, ufak bir havuz. Havuzun böyle devamı suyu bu koridora su rengi verilmiş. Değişik bir huzur veriyor. Bunun altında da bu camlara basıyorum. Altında su var. Bunu da beyan ettik. Şimdi direkt salona yol alalım. Bu örnek evdir arkadaşlar. Gelirsiniz. Yani 25'e de var, 33'e de var. Tabii geçen hafta, önceki hafta işte kaç milyonluk evler satıldı. O evi alan insanlar buraya da geldi. Bu fiyatta işte biraz yardımcı oldu ama nasip kısmet. Yani bunlar da duvardan döndü demeye getiriyorum. Beyefendiye de benden valla senin herhalde sezon sonuna kadar bu evlerin ömrü ancak var. Ne yaparsa yap Didim'de satılıyor arkadaşlar. Burası da salonumuz. Örnek evdir. Eşyalı, eşyasız olarak anlaşabilirsiniz. Yani bu eşyaların bir fatura bedeli var. Garantilidir. Onu da beyan ettik. Salon burası. Burada da raflar, TV ünitesi. Burada da bir elektrikli şömine var. Salonu özetledik değil mi? Perdesinden, her şeyinden her şey var. Sevgili arkadaşlar burada bir yemek masası var. Dışarıya çıkışı var zaten buraların. Sonra buzdolabı, mikrodalga, ankastra seti, eviyemiz burası, bulaşık makinesi, mutfak böyle devam ediyor. Burada da bir televizyon var. Burası da süs biri. Burayı özetlemeye çalıştık. Şimdi koridor bu idi. Çelik kapıdan geldik. Evin beyni. Evet, koridor bu. Çelik kapıdan geldik. Evin beyni de burada. Burada da bir şenlik yapılmış. Bu tarafta da zemin katta bir oda var. Biraz gün daha çok ağırmadan bitirelim. Evet arkadaşlar, ısıtma şekli nedir? Kalorifer peteklerinin boruları var duvarlarda. Klimalar merkezi klima sistemi. Çatılar zaten gizli çatı. Bordex'te parapetler yapılmış. Çatılar gizli çatı. Bordex'te parapetler yapılmış. Onu da beyan ettik. Ve burada bir banyomuz var. Evet, bir banyomuz var. Temizlik malzemelerini koymuşlar. Bu birinci banyomuz. Burayı da gösterdik. Şimdi zemin üstü birinci kata çıkalım. Bakalım Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Galaxy simli granitli basamaklar yapılmış. Galaxy simli granitlerle basamaklar yapılmış. Merdiven kovası ve dış mekanda kullanılan ateş tuğlaları var. Onlar daha uzun ömürlü. Hem ses ısı yalıtımına için garantilidir hem de daha uzun ömürlü oluyor. Merdiven kovasını gösterelim. Sonra burada kaldı 3 odamız. Onları da göstereceğiz. Okula, çarşıya, pazara her yere yakın. Burası çamaşır makinesi, üstte kurutma makinesi, yıkama yeri, klozet ve duş alanı. Duş alanı da burası. Burası da bizim duş alanımız. Sonra ne yaptık? İkinci odayı göstereceğiz. Zemin katta bir oda var idi. Bu da bizim ikinci odamız. İkinci odamız da bu. İkinci odamız da bu. Evet. Yatak başlarına gördüğünüz gibi kaplamalar yapılmış. Ürünler iyidir. Yani biz ne kadar iyi falan desek de siz yerinde görmeden almayacaksınız. Gelin görün. Belki daha iyi ev görürsünüz. Bize her şeye kelepir, her şey çok iyi. Aman
Mahmut Paşalı, Mahmut burada demiyoruz. Bakın gelin görün, bu el emeği göz nuru. Biri Almanya'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Artvin'de, Erzurum'da bana dese ki bir koyun var gel al. Koyun emsali yok. Bundan iyi bir koyun yok. Ben de gitsem baksam beni kandırmış. Tartışırız. Belki de kavga ederiz. O yüzden ben o ahlaka haiz olan bir insan olduğum için size Allah'ı pullamıyorum. Kardeşim gel gör. Biz pazarlamacıyız. Satıyoruz. Yukarıda Allah var. Evet. Bu da ikinci oda. Odanın içinde banyo da var. Şimdi ticaret olarak aslında Allah'ı pullamak lazım. Ama ahlak kaldıramıyoruz yani. Biz kaldıramıyoruz yani. Ve sevgili arkadaşlar, çünkü mesela lavabolarda diyor ya askerde görmek istediğin gibi bırak. O yüzden kendini nasıl düşünüyorsan başkasına öyle düşüneceksin ya. Yalan böyle Allah'ı pullamayı sevmiyoruz, yapamıyoruz. Ve değerli arkadaşlar, bu ikinci odayı da gösterdik. Şimdi döndük. Yapamayışımızın nedeni de bazen de müşteri kaybı da oluyor. Ve olsun. Fransızların bir sözü var. Gerçi tam Fransız değiliz. İnsan kaybetmektense para kaybetmeyi yeğlerim diyor. Biz de öyle çok melek değiliz. Her insanı sevmiyoruz. Ama bakıyoruz sabırsızız. Bakıyoruz adamda bir labirent var. Karışıyor iş. Bugün biri beni aradı. Bir Yeşiltepe'de bir ev çekmişim. Bu 4. oda. Diyor ki bu evi beğendik. Tam beğendin. Sağ ol efendim. Efendim diyor. Kaç odası var? Videoyu izledin mi? Yok. İzlemedin videoyu, kaç odası bile bilmiyorsun. Benim işim gücüm var, bu sıcakta anam ağlamış. Dedim bir izle sonra. O zaman dedi konuşmayalım. Dedim konuşmayalım. Adam kapattı, ben müşteri kaybettim. Müşteri mi değil mi bilmiyorum. Kardeşim şimdi ben sonra da vicdan yaptım. Ama belki adam alıcıydı. İşte sabır o yüzden başta da söyledim ya, Mevlana'dan esinlenerek dedim ki ay güneşin batışını bekliyor. Ondan sonra karanlığı sabırla bekliyor. Sonra da parlıyor. Müşteri buluyor, satıyor. Bu kompozisyonu da bazıları bilmiyor. Şimdi bakın yoruma ne? Sen ne söylüyorsun diyenler var. Çünkü o kompozisyon şey yok. Sabrediyor ya. O yüzden parlıyor sabırla ilgili. İşte ben de sabredin. Belki müşteri sanmıyorum. Ondan müşteri olmaz da ama ya ihtimal. Sonra gül yanında hep diken var ya, batıyor, matıyor, bilmem ne oluyor ama sabrediyor. Onunla kör topal devam ediyor. Ama gün geliyor, gülün kokusu her tarafa ne kadar güzel. Aslan, benim tam mesleğim. Aslan bakıyor bir tane ceylan, işte geyik, işte deve yavrusu kendini bir iğneye koyuyor. Kirli mirli bilmem kokuyor bir iğnede ama sabrediyor diyor. Biraz daha bekle, biraz daha bekle. Ondan sonra tam avını alıyor, sonra afiyetle yiyor. Müşteri de sabır lazım. Ama birileri de böyle garip olunca tamam abi hadi görüşürüz, iyi günler, sen evine ben evime. O yüzden sabır iyidir. Siz de sabırlı olun. Ben de salona indik. Bir daha böyle semah yap, mutfağa dön. Mutfağa dön. Sosyal paylaşım öyle bir şey. Yani ağzı olan konuşur. Kaç dakika oldu Can? 13. Arkadaşlar fazla uzatmanın anlamı yok. Ben kamerayla gösterdim size. Biz iyi diyoruz. Önemli olan sizin iyi demeniz. Saygılarımla gelin bakın. Bize vereceğiniz para, bizim kanalımıza abone oluşunuz bile, yani bu dünyanın diğer dünyası elbette vardır. Sümme haşa varsa yani ama yine iyilik iyiliktir. Saygılar, iyi akşamlar.